Bugün Hazreti İbrahim'e bambaşka bir açıdan bakacağız. Yani evet, o büyük bir inanç figürü ama aynı zamanda insan düşüncesinde devrim yaratan, bir nevi ilk zihinsel devrimin öncüsü diyebilir miyiz? Gelin hep birlikte bu konuyu irdeleyelim. Şimdi şöyle bir düşünelim. Hazreti İbrahim ve onun sınavları dediğimizde aklınıza ilk gelen şey ne oluyor? Bir an için durup düşünün. Muhtemelen çoğumuzun aklına hemen o meşhur hikayeler geliyor değil mi? Ateşe atılması, oğlunu kurban etmeye götürmesi. Bunlar inanılmaz fedakarlıklar evet. Ama kaynaklara baktığımızda asıl meselenin bunların da ötesinde çok daha derin, bambaşka bir sınav olduğuna dair güçlü ipuçları var. Yani bedensel değil, tamamen zihinsel bir sınav. İşte bizi tam da hikayenin kalbine getiren şey bu. Yani insanlığın potansiyelini adeta baştan yazan o asıl sınav neydi? Bakın ayet çok net. Diyor ki Rabbi İbrahim'i kelimelerle sınadı. Buradaki kilit ifade bu işte, kelimelerle. Yani olay sadece fiziksel zorluklar, ateşe atılmak falan değil, işin içinde çok daha soyut bir şey var. Elbette ki geleneksel yorumlarda Nemrut'un ateşi, kurban hadisesi, ailesini yapayalnız bir vadiye bırakması gibi inanılmaz zorlu sınavlar anlatılır. Bunlar kesinlikle çok büyük imtihanlar. Ama şöyle bir soru soruluyor. Bu tür sınavlar bir kişiyi bütün bir insanlığa önder yapmaya yeter mi? İşte kaynaklar asıl çıtanın daha yüksekte olduğunu söylüyor. İşte o, kelimelerle sınav dediğimiz şeyin anlamı tam da bu. Bu aslında insan zihninin bir nevi yeterlilik testiydi. İnsanoğlu artık somut dünyanın yani ellediği, gördüğü şeylerin ötesine geçebilecek mi? Metafizik sorgulamalar yapabilecek mi? Yaratılış, varoluş gibi soyut kavramlar üzerine kafa yorabilecek bir zihinsel kapasiteye ulaşmış mı? İşte sınav tam olarak buydu. Peki İbrahim bu inanılmaz zorlu entelektüel sınavı nasıl geçti? İşte burada imana giden yolda aklı nasıl kullandığını görüyoruz. Adeta delile dayalı bir inancın ilk örneği, ilk modeli oldu. İşte onun yöntemi. Bakın ne kadar sistematik, tam bir bilimsel metot gibi değil mi? Önce bir gözlem yapıyor, gökyüzünde bir yıldız görüyor. Sonra bir hipotez kuruyor. Bu benim Rabbim olabilir diyor. Ama orada durmuyor, üçüncü adıma geçiyor, yanlışlama. Yıldız batıp kaybolunca hipotezini çürütüyor ve bir sonuca varıyor. Ben batanları sevmem. Yani benim Rabbim gelip geçici olamaz diyor. Ve bu akıl yürütme sürecini aynen ay ve güneş içinde tekrarlıyor. Körük örne bir kabul yok, sürekli bir sorgulama ve test etme var. Ve işte bütün bu akıl yürütme sürecinin sonunda vardığı yer burası. Batan yıldızı, kaybolan ayı, batan güneşi, yani gelip geçici, yaratılmış olan her şeyi mantık süzgecinden geçirip elegikten sonra diyor ki, ben yüzümü bütün bunları yaratan asıl güce, göklerin ve yerin yaratıcısına döndürdüm. Bu tamamen akla dayalı bir teslimiyet. Şimdi bu delillere dayalı sağlam inancı elde ettikten sonra ne yapıyor? Artık susmuyor. Etrafını saran o köhne, dogmatik inançlarla yüzleşme zamanı geliyor. İlk hedefi kendi halkının taptığı putlar oluyor. Gidiyor ve en büyüğü hariç hepsini paramparça ediyor. Sonra halk gelip onu sorguladığında ne ben yaptım diyor ne de ben yapmadım. Bunun yerine inanılmaz zekice bir şey yapıyor. Onların mantıksız inançlarını yine mantıkla onlara karşı bir silah olarak kullanıyor. Diyor ki belki de bunu şu en büyük put yapmıştır. Gidin ona bir sorun bakalım eğer konuşabiliyorsa tabii. İşte bu hamleyle onları tam bir akıl tutulmasıyla baş başa bırakıyor. Kendi taptıkları nesnelerin ne kadar aciz, ne kadar güçsüz olduğunu kendi kendilerine itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Yine aklı, yine mantığı birincil silah olarak kullanıyor. Sırada daha büyük bir yüzleşme var. Dönemin despotu Nemrut. Bu aslında sadece iki insanın değil, iki farklı dünya görüşünün çarpışması. Bir yanda her şeyin yaratıcısına dayanan gerçek güç anlayışı, diğer yanda ise gücü elinde tuttuğunu sanan bir insanın güç yanılsaması. İbrahim önce benim Rabbim yaşatır ve öldürür diyor. Nemrut da kibirle ben de yaşatır öldürürüm diye cevap veriyor. Birini affedip diğerini idam ederek. Ama İbrahim tartışmayı hemen başka bir boyuta taşıyor. Peki o zaman diyor, Allah güneşi doğudan getiriyor. Hadi gücün yetiyorsa sen de batıdan getir. İşte bu tam bir entelektüel şahmat. Nemrut'un cevap verebileceği, laf kalabalığı yapabileceği bir alan bırakmıyor. Onu reddedemeyeceği somut bir gerçekle, kanıtla yüzleştiriyor. Ve tabii ki Nemrut dona kalıyor. Peki bütün bu akıl yürütmeler, bu meydan okumalar, bu entelektüel zaferler nereye varıyor?
İşte tam bu noktada İbrahim'in mirasının neden bu kadar büyük olduğunu anlıyoruz. İşte o metafiziksel ve delile dayalı düşünme sınavını başarıyla geçtikten sonra ilahi cevap geliyor. Seni insanlara önder, yani imam yapacağım. Bu çok önemli. Çünkü bu başarı sadece İbrahim'in kişisel zaferi değil, bu aslında tüm insanlık için yeni bir kapının aralandığını, yeni bir potansiyelin ortaya çıktığını gösteriyor. İşte liderlik unvanı da tam olarak bu yüzden veriliyor. Böylece İbrahim insanlık için yepyeni bir model haline geliyor. Aklın nasıl kullanılacağına dair bir model, vicdanın sesini dinlemek için bir model, körü körüne inanmak yerine sorgulamanın önemini gösteren bir model ve en önemlisi delile dayalı bir ikna ve teslimiyet için bir model. Yani hakikati ararken sadece bir yönünü değil, aklını, kalbini, vicdanını, bütün melekelerini kullanan ideal insan modeli. Kaynaklarda onun için kullanılan özel bir sıfat var. Hanif. Yani dosdoğru, saf bir şekilde hakka yönelen demek. Bu kimlik inanılmaz önemli. Çünkü bu tanım İbrahim'i belli bir kabilenin, belli bir dinin sınırlarının çok ötesine taşıyor. Onun yolunu tüm insanlık için ortak, birleştirici bir ilke olarak ortaya koyuyor. Ve bakın ayet bu noktayı nasıl netleştiriyor? İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. O, bütün bu etiketlerden önce dosdoğru bir şekilde Hakk'a teslim olmuştu. Kaynaklar bu vurguyu özellikle yapıyor. Neden? Çünkü onun mirasını sahiplenmeye, onu dar bir kalıba sokmaya çalışanlara karşı onun yolunun aslında çok daha evrensel olduğunu, aklıyla ve samimiyetiyle Yaradan'ı arayan herkes için ortak bir zemin, bir başlangıç noktası olduğunu anlatıyor. Sonuç olarak İbrahim'in hikayesi bize sadece geçmişte kalmış bir anlatı sunmuyor. Aslında bu, zamanı aşan ve doğrudan bugün bize yöneltilmiş bir soru, bir meydan okuma. Peki biz bugün onun gösterdiği o cesaretle kendi inançlarımızı, kesin doğru bildiklerimizi, dogmalarımızı aynı şekilde sorgulayabiliyor muyuz? İşte asıl düşünmemiz gereken soru bu.